Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 41. davetli var. Düğümlü kitabın 41. davetlisi var. Yalnız bize rehberlik yapmaya gelecek. Boyut davetine gireceğim. Burada boyuta gireceğiz. Boyutta Keops piramidinin 200 metre altına ineceğiz. Ya 200 metre altına ya da 200 kat altına inip önemli bir toplantı var. Bu toplantıyı dinleyeceğiz. Bir papaz, geri kalan 3 tane de büyücü var. Bu büyücüyle beraber bunlar bir toplantı yapacaklar. Locada. Locanın yerini bize kim gösterecek? 41. davetli. 41. davetlinin özel bir sponsoru var. Bugünkü videomuzun sponsoru Karakteristik Elma. Bu videomuza sponsor oldu. Buradan Karakteristik Elma'ya teşekkür ederiz. Sevgilerimizi ve selamlarımızı sunarız. Eğer videolarımıza sponsor olmak istiyorsanız hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail gönderip videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzda 41. davetliyi çağıracağım. Yani önce boyuta gireceğim. Boyutta zaten beni bekliyor. Bana şunu soran arkadaşlarım var. Boyut anahtarları sendeyse bu büyücü ve papaz nasıl boyuta giriyor? Yani Mısır piramidinin altına nasıl gidiyor? Bunu size şöyle söyleyeyim. Ben şimdi boyuta girdiğim zaman boyut bekçisinden bir izin istiyorum. Yani mesela Poyraz'la beraber boyuta gireceğiz. Ya da işte Eşref abiyle boyuta gireceğiz. Ben boyuta gireceğim zaman o izni istiyorum. Bu izni daha önce kim bana veriyordu? Anton veriyordu. Anton'da anahtarlar vardı. Bu anahtarları tuttu bana verdi. Anton veriyordu, ben açıyordum. Şimdi ama ben önceden kimden istediğimi bilmiyordum. Bu büyücü ve papazlar da bu izni kimden istediklerini bilmiyorlar. Ben bu izni açtım ve bunlar boyuta girdi. Hemen şimdi boyuta gireceğiz. Onlar oradayken bu masada neler konuşuluyor onları dinleyeceğiz. Ondan sonra boyuttan çıkıp boyutu kilitleyeceğim. Bütün planımız bu. Boyutu hemen kilitleyeceğim ki boyuta kalsınlar. Şimdi onlar kafalarına göre boyuta giremezler. Anahtarlar benden izin istemedik ama benden izin istediler. İzin geldiği gibi Poyraz'ı hemen çağırdım. Poyraz gel dedim, hemen kayda geçeceğiz. Benden izin istediler. Bunlar locada bir toplantı yapacak. Locada yapılan toplantıyı dinledikten sonra çıkıp hemen bu boyutu kilitleyeceğim ve papaz ve 3 tane büyücü içeride kalacaklar. Poyraz şöyle gel. Burada bir tane tütsümüz var. Tütsümüzü bugün yakacağım. Ne olur ne olmaz, çünkü hem davet açık olacak hem de orada neler olacak belli değil. Üzerimde kaftan olacak, kimse beni görmeyecek. Belki düğümlü kitabın 41. davetlisi belki görür. O çünkü Müslüman, büyük ihtimal görecek, yani görmesi lazım. Onun dışında kimse görmeyecek. Bu tütsüyü de burası için yakacağım. Biz boyuttayken herhangi bir böyle aradan sağdan soldan gelmesin diye. Zaten gelse bile kameramızla çekebileceğiz. Bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Şimdi önce şöyle yapalım. 41. davetli, benim yardımcılarım bana geldi. 41. davetli seninle görüşme yapmak istiyor dedi. Bizim normalde 41. davetliyi çağırıp onunla bir davet yapacaktık. Ama ne oldu? 41. daveti bireyselde çağırdım. Bireyselle görüştüm 41. davetliyle. Hemen locanın nerede olduğunu bana gösterecek. Rehberlik yapacak. Beraber gideceğiz. Orada locanın aşağısına ineceğiz ve bu masada ne konuşulacak? Hep beraber bunu öğreneceğiz. Poyraz, şimdi daveti yapacağım. Boyut davetini yapacağım. Kendim gireceğim oraya. Zaten anahtarlarla bende, zaten ilk defa giriyorum ben bu boyut davetine. Boyut davetlerinin anahtarları bende olduğu halde ilk defa giriyorum. Gireceğim. Buradan şifreli gireceğim. Buradaki şeyleri görebileceğim büyük ihtimal. Artık bunları nasıl görürüm? Burayı nasıl görürüm bilmiyorum. Sana tarif edeceğim. Sen de artık beni kontrol edersin. Öyle değil mi? Ömer abi. Şimdi o zaman önce ne yapalım? Boyut davetine başlamadan önce tütsümüzü yakalım. Değil mi? Evet, şu an yanıyor. Yanıyor. Kokusu da geldi mi? Evet, kokusu da hemen geldi. Bir an önce boyuta girip bu boyutta bunlar ne yapacak? Nasıl bir plan yapacak? Gizli bir plan yapacaklar. Beraber dinleyeceğiz. Çünkü şöyle, kaç tane planım vardı. Hepsini tek tek uyguladım. Teslim olacaklar teslim oldu. Yakaladıklarımız yakalandı. Şu an bağlı olanlar bağlı. Hani biz daha önce söylüyorduk ya, düğümlü kitabın işte kilitli davetlerin misafirleri. Bunları kim kilitledi? Bunları şöyle oldu. Aynı durumda şu an biziz. Boyuttakileri
tek tek kilitliyorum. Şu ana kadar kaç tane? 4 tane ordu komutanı. Yani 4 tane ordunun başındaki komutan kilitli durumda. Bunlar boyutta neyi konuşacaklar? Bunu beraber dinleyeceğiz. Poyraz, ben boyuttayken belki akıl edemem ya da şey yapamam. Sen eğer ki kendin izleyicilerin gözünden, yani bizi izleyen arkadaşlarımızın gözünden sen izliyorsun şu an. Çünkü birebir çekiyorsun. Kendin merak ettiklerini sor. Ben de sana söyleyeceğim. Çünkü boyutta akıl biraz şöyle oluyor. Yarısı gidiyor gibi. Yani biraz rüya gibi oluyor. O yüzden sen benim düşünemediğimi sen düşünüp söylersin. Ben orada sadece dinleyebilirim de. Dinleyip ama ben orada şöyle yapacağım. Onların ne yaptığını ve ne konuştuğunu tekrar edeceğim sana. Zaten ekranda gözükecek onların konuştuğu. Anladın değil mi? Anladım Ömer abi. Söyledim. Tamam. O zaman ne yapalım? Hemen boyuta gireyim değil mi? 41. davetliyle bakalım. Boyutta buluşabilecek miyiz? Keops piramidinin içinde olacağız. Şifreli yapacağım. Buralar nasıl olacak bilmiyorum. Hemen boyut davetine başlıyorum ve boyuta giriyorum. Hazır mısın? Hazırım Ömer abi. Evet. Ömer abi boyutta mısın? Poyraz boyuttayım. Büyük bir odanın içindeyim şu an. Etraftaki eşyaları görüyor musun Ömer abi? Bu Falan. burada tahtadan bir kanepe var. Koltuk işte Ömer abi. Koltuk mu? Evet. Ha, bizim koltuğumuz değil mi? Poyraz, burası sanki birinin odası. Etrafta tablolar var. Şurada tablolar var. Değişik değişik yazılar Nasıl bir var. yolu Ömer abi? Şurada da tablo var. Değişik, çok güzel bir oda. Yüksek, geniş. Burada da bir tahtadan bir kanepe var. Burası Keops mu? Evet, taşlar öyle. O tavan bayağı yüksek. 20-30 metre yüksek. Şurada sakallı bir... Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Düğümlü kitabın davetlisi sen misin? Kaçıncı davetlisisin? Kendini tanıtır mısın? Poyraz. Düğümlü kitabın 41. davetlisiyim diyor. Davetli yani. Evet. Şimdi Poyraz. Bu davetli. Sakallı, beyaz sakallı, sakalları yere kadar. Boyu şu kadar. Toplantı nerede? Bahsettiğin toplantı. Kim götürecek? Sen götürmeyecek misin? Ben kendim mi gideceğim? Sen beni görüyor musun? Görüyor musun beni? Sesimi mi duyuyorsun? Seni görmüyor değil mi? Yok, görmüyor. Sesimi duyuyor. Senin Nasıl bir şey ki? beni görmen lazım. Neyi Senin beni görmen lazım. Poyraz. Bireysel davette çağırdım. Davetli değil sanki. Sen düğümlü kitabın davetlisi değilsin değil mi? Davetlisiyim diyor Poyraz. Peki ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Buradan. Aşağıya iniyorsun.
Tamam hadi gidelim. Poyraz ben gelmiyorum sen gideceksin diyor. Beni görmüyorsun değil mi? Poyraz. Acaba değil mi? 41. davetli bana rehberlik yapacaktı. Sen bana rehberlik yapacaktın. Ben seninle bu şekilde konuştum. Ömer abi bir şeyler yapsana, sıkıştırsan onu, belki yaratıktır. Rehberliği yapacağım sen git diyor. Tamam. Aynı bu şekilde gidiyorum o zaman. Buradan aşağıya ineceğim. Poyraz şurada bir merdiven var, aşağıya iniyor. Oo, basamaklar çok büyük ama ha. Aa, Aşağıda ne var abi? ha, indim dur hele. Ben Poyraz evin neresindeyim? Kapının önündesin Ömer abi. Kapının yanındayım değil mi sen? Evet, sehpaların olduğu yer. Tamam. Ben düşeceğim sandım. Çok geniş basamaklar çok yüksek. Ah. Oo. Poyraz, Ömer abi. ben kaç adım attım? 2-3 adam. Bak, girdiğim yer orada kaldı. Bayağı yukarıda. Küçük bir ışık gözüküyor. Ömer abi, etraftaki sesi bir dinlesene. Nasıl sesler geliyor? Bir uğultu var. Rüzgar sesi gibi. Başka bir ses yok. İniyorum. Geniş bir odaya geldim. Kocaman bir oda. Çok büyük. Yani koşsam koşarım. 41. davette burada mısın? Poyraz, bu davetli beni yarı yolda bıraktı. Yok mu hiçbir yerde? Yok. Böyle bir koridor var. Dönüyor. Şöyle. Böyle dönüyor. Burada ne var? Koltuğa değiyor Ömer abi. Ayağım. Heh. Böyle dönüyor. Şöyle gidiyorum. Ömer abi, ünite var önünde. Neredeyim? Şurada bir ışık yanıyor. Poyraz. Burada biri var bak. Şurada. Kafası top gibi. Boynu ip ince. Kıl gibi ayakları var. Ne yapıyorsun sen burada? Beni mi bekliyorsun? Seni bekliyorum efendim diyor. 41. davetli mi abi? Sen kimsin? Yo değil o. Büyük locaya gelen sen değil misin diyor. Evet benim. Beni görüyor musun? Görmüyorum efendim diyor. Locaya nereden gidiliyor? Buradan mı? Gidelim. Poyraz. Eğer loca burasıysa var ya. Böyle gidiyor yol. Kapı var Ömer abi orada. Kapı. Evet. Poyraz. Kapıyı açsana. Çin mi? Aç. Yol böyle gidiyor. Evet. Şöyle dönüyor. Şurada bir yer var. Dönüyorum. Ne kadar dar bir yer. Küçücük bir yer var. Ben geçemem oradan. Eğiliyorum. Poyraz. Çok mu dar Ömer abi? Evet çok dar.
Ben buradan çıkamayacağım. Bak, şöyle dönünce var ya. Evet. Buradan çıkış var. Poyraz sen neredesin? Önündeyim Ömer abi. Işığı görüyor musun? Önümde misin? Hı? Bak sol çaprazındayım. Ha. Işığı görüyorum evet. Oo, çok büyük bir yere geldim. Nasıl bir yer Ömer abi? Kocaman bir yer. Çok büyük bir kapı var burada böyle. Nasıl bir kapı? Altın işlemeli. Üstünde göz var. Poyraz, Davut Yıldız var burada. Burada da var. Oo. Burası loca. Her yerde bayrak gibi şeyler var. Boydan boya asılmış. Siyah siyah. Oturuyorlar orada Poyraz. Papaz orada. Papaz şurada. Bakalım beni duyacaklar mı? Poyraz konuşuyorlar. Ömer abi bir yere çöküp Gel. gelsene. Genel toplantı başlayacak diyor. Şuraya çökeyim. Vismon'u bekleyeceğiz diyor. Kime? Vismon diye biri. Bismon. Poyraz. Şurada papaz oturuyor. Tam burada. Beni Ömer abi. beni görmüyor. Sakalları beyaz, ince, uzun. Bildiğin insan. Böyle şurada oturuyor. Bir kişi burada oturuyor. Bir kişi burada oturuyor. Bir kişinin masası boş. O kişiyi mi bekliyorlar? 3 kişi burada. Herhalde papaz bu. Şu ikisi büyücü olması lazım. Poyraz, Vismon dedi. Ayağa kalktılar. Vismon dediği geldi. Geliyor bak. Geldi. Başına eğdiler. Buraya oturdu. Tam oraya oturdu. Tam şuraya. Tam oraya oturdu. Vismon geldiğine göre toplantımız başlayabilir dedi. Boyut davetlerinin anahtarları birine teslim edilmiş diyor. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Ama öğreneceğiz. Senden bahsediyorum Ömer abi. Öyle diyor Poyraz. 4 ordumuz yakıldı. Poyraz. 4 ordumuz yakıldı diyor. Biz yakmadık. Kim yaktı? Ama komutanlarını biz kilitlemiştik. Biri geldi. Şuradan. O gözleri ateş gibi. Elinde bir demir bir sürahi var. İnce uzun bir bardak var. Şöyle ince, ince. Papazın yanında durdu. Bir şey dolduruyor içine. Papaza verdi. Papaz içiyor onu. Kan gibi kıpkırmızı. Papaz geri verdi ona. Bir daha doldurdu. Yanındakine verdi bak. O da içti. Bunlar kan mı içiyor? Diğerine veriyor. O da içiyor şu an. O da içti. Poyraz, ben masanın ortasındayım ha. Şurada da 3 kişi var. Ama bunlar var ya sanki toplantının şeyinde değiller. Papazın söylediklerini aktarıyorum bak.
Planlarımız sanki hiçbir işe yaramıyor. İlahi bir güç bunu engelliyor. Sanki her şey teker teker iptal oluyor. Bizim ele geçirmek istediğimiz kutsal topraklar zamanı geldiğinde bizim olacak. Büyük planımızı devreye geçirdiğimiz zaman büyük ordular bizimle beraber saldırıya geçecek. En büyük plan başlayacak. Şurada biri var. Diyor ki nasıl başlayacak diyor. Eğer sen başarılı olsaydın anahtar sana verirlerdi. Bilmiyorum. Poyraz. Buradaki diyor. Papaz efendi. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Sen şu an neden bahsediyorsun? Evet. Papaz diyor. Durun, sakin olun. Her şey kontrolümün altında. Ben anahtarı alan kişiyi iyi biliyorum. Boyut anahtarları benim tanıdığım birinde. Bu tanıdığım kişiyle samimiyiz. Allah Allah, benimle samimiymiş. Poyraz yalan söylüyor. Ne zaman istersem anahtarı ondan alabilirim. Poyraz. Diğerlerini avutuyor Ömer abi. Bu da. Bırak saçmalamayı diyor. Ben buraya İskoçya'dan geldim. Arkadaşlarım da biri Danimarka'dan, diğeri ise Galler'den. Önemli olan toplantı bu muydu? Bunlar ona söylüyor. O da ayağa kalktı bak. Efendiler, sakin olun. Boyut kişisi benim arkadaşım. Benim samimi olduğum biri. Anahtarları ondan alacağım. Bunun için size söz verebilirim. Şuradaki diyor, umarım öyledir. Eğer öyle değilse diyor, papaz diyor, ne demek öyle değilse? Öyle değilse seni öldürürüm diyor. Poyraz, burada bir şey olacak. Papaz kalktı. Ona doğru gidiyor. Hepsi ayağa kalktı. Papaz bıçak çıkardı Poyraz. Hançer gibi uzun. Batırdı ona. Bıçaklıyor onu. Çekti, batırdı, bir daha batırdı, bir daha çekti. Mavi mavi kan akıyor. Poyraz bu şey. Bu yaratık mı bu? Papaz öldürdü bunu. Eğer insan olsa, insan değildi herhalde. Papaz yerine geçti. Bunları izliyor sadece onu. Beni dinleyin. Sizinle konuştuğum gibi her şey şeffaf olacak. Babil bölgesini elimizde tutuyoruz. Kaybettiğimiz orduları
Hiç düşünmeyin. Yerine yenilerini kendim koyacağım. Bu orduların isimleri şu an elimde. Ordu komutanları atandı. Yedi tane ordu komutanı var. Konfis, Madrenis, Edfun, Kedaran, Latin, Şimene, Esfin. Poyraz, komutanların isimlerini aldım. Bu komutanlar tekrardan Babil bölgesini kuşatacak. Poyraz, 2 metre uzunluğunda biri geliyor. 3 metre. Bayağı uzun. Kafasına bak. Şöyle bir kafası var. Elinde bir kılıç var. Geldi papaza verdi. Papaz kılıcı kaldırdı. Öptü. Başına koydu. Masaya indirdi. Hepsi ayağa kalktı. Ömer abi beni görüyorlar. Poyraz, seni görmüyorlar. Sen boyutta değilsin. Beni de görmüyorlar, bir de duymuyorlar. Beni tanıyormuş baksana. Bak hepsi ayaktalar şu an. Kılıç üzerine yemin edeceğiz diyor. Poyraz. Büyük projemiz Babil bölgesini kuşatmak ve daha büyütmek. Bunun için yemin ediyoruz. Büyük ittifak başlasın. Herkesten yardım alacağız. Yardım verecek kişileri çoğaltacağız. Bunu papaz söylüyor ha. Sen duyuyor musun oradan? Sen bir şey duymuyorsun değil mi şu an? Hiçbir şey duymuyorsun. Yeni planımız var. Bu plan bizi en derin bölgeye götürecek. Ve tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir toprağa sahip olacağız. Şu an büyük bir engel ile karşı karşıyayız. Poyraz, engel dediğin ne biliyor musun? Bizim yaptığımız engel. Poyraz, biri daha geldi. Papazın yanına. Papazın ismini mi? Buyurun lordum dedi. Boynundan bir şey çıkardı, papaza verdi. Papaz öptü onu, bak böyle öptü. Açtı, içinden bir şey çıkardı, kağıt gibi bir şey. Kağıtta bir şey var, okuyor. Burada. Poyraz, kağıtta yazılanlar. Nece yazmış bunu? İbranice bir şeyler yazıyor. Yıldızlı bir şeyler var. Şimdi size bunu okuyorum diyor. Dur, kendi okuyormuş. Büyük emir geldi. Vaat edilen topraklar bizim elimizin altında her daim olacak. Yahudilerle yapılan ittifak her zaman için geçerli olmuştur. Bizim tek sorunumuz arada kaynayan kişileri çıkarmak. Boyutta şu an gizli, kilitli kalan 3 tane rahip yardımcısı şu an halen boyuttadır. Onları en iyi hastanelerde yatağa bağlı bir şekilde tutuyoruz. Yalnız bunu çıkarmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız lazım.
boyut anahtarlarını elime geçirir geçirmez bu üçünü çıkaracağım. Poyraz, kavga çıkacak. Buradaki ne saçmalıyorsun sen dedi. Papaz ayağa kalktı. Senin bu konuşman sadece bizi yavaşlatır dostum. Bence sus ve beni dinle. Sonun Yezuni gibi olmaz. Yezuni dedi, bu oraya baktı. Demek ki Yezuni şu ölen. Biraz mola verdikten sonra tekrar buluşalım. Bu toplantı sabaha kadar sürecek. Kalktılar. Poyraz. Gidiyorlar. Hepsi çıktı, oraya gitti. Papaz burada. Bunlar da kalktı gitti. Papaz da kağıdı yuvarladı. Koydu masanın üstüne, o da gitti. Tamam, kaçıyorum Ömer abi. Kağıda bak. Ömer abi, al kaçır ya. Poyraz. Bu nasıl bir kağıt lan? Ömer abi, kılıcı da al, kağıttan kaç. Poyraz upuzun. Poyraz. Kaftanın içine koydum. Bizim şey yapmamız lazım. Buradan çıkacak. Buradan hemen çıkıp bunları buraya kilitleyeceğim. Kılıç orada mı Ömer abi? Kılıç burada masanın Tamam üstünde. Ömer abi. Kılıç masanın üstünde. Bayağı büyük bir kılıç. Bak, Eşref abi falan bilirsin. Poyraz. Zaten Eşref abiye göre bu kılıç. Kılıç bende dursun da. Biri gelirse sallayacağım. Sen bence buradan çık Ömer abi. Boyuttan çıkayım mı? Evet. Böyle... Poyraz. Bende var ya. Tamam. O zaman kılıcı nasıl yapacağız? Boyuttan çıkarsam kılıç... Ama seni görmüyorlar ki zaten. Sana nasıl alacak? Kılıç havada. Kılıç havada şu an. Elimde ya. O zaman kılıcı bırakacağız. Kılıç bizim bir işimize yaramaz ki Poyraz. Şurada bir taş var. Kılıcı masanın üstüne bırakayım. Ben de aldığın yere bırak Ömer abi. Ben boyuttan çıkıyorum. Hemen onları kilitlemem lazım. Poyraz. Ömer abi, git onlara. Nasıl? Orada mısın? Yok, başka bir yerdeyim. Daha doğrusu çıkmadım. Masanın üstünde bir şey vardı. Kılıç mı? Yok. Arşiven mi? Poyraz, çok tehlikeli bir şey yaptım ha. Yarıda geri çıktım. Çıkıyorum. Oh. Oh. Ay. Ah. Poyraz. Oh. Ay. Poyraz, boyuttalar. Şu an onlar boyuttalar. Büyücü vardı orada. 3 tane yardımcısı, yani 3 tane büyücü,
bir tane papaz, bir de 4-5 tane böyle herhalde başka bir yerden gelen kişiler. Bunlar şu an boyuttalar. Ben bunları hemen kilitleyeceğim. Anahtarı. Şu an çıkış izni geleceği zaman haberim olacak. Geleceği zaman haberim olacak ve oradan kimse çıkmayacak. Çünkü bunlar boyutta Keops'un dibinde kilitli kalacaklar. Keops o kadar büyük bir yer ki biz nerelere gittik? Poyraz. Biz Orada kapı dediğim yer, ilk papazı döverler Ömer abi. ben buradan çıktım mı? Çıktın Ömer abi. Kapı dedi, şeyin kapının ağzına gelmiştik. Buradan çıktın. Ben karşı nerelere odaya gittim ya? girdin. Karşı, Orada karşıya minik mı bir yer- gittim? Evet, karşı kapı açık hatta oradan minik bir yerden geçtin, eğildin. O Sonra eğildiğim yer nereydi? Koridor muydu? Evet. Allah Allah. Poyraz. Orada piramidin merdivenindeydin, oraya gittin Ömer abi. Eğildin. Merdivene nereden indim? Merdivene. Buradan indin. Buradan. Sonra buradan karşıya gittin. Oradan eğilerek bir yerden geçtin. Toplantı salonuna geldin buraya. Ha. Burada merdivenli yerde birden toplantı salonu oldu. Toplantı salonuna Poyraz o kadar büyük bir yerdi ki duvarda böyle bayrak gibi bir şeyler böyle asılmış. Kırmızı böyle üstünde siyah bir şeyler böyle bir şekiller var. O kadar pis bir yerdi ki yani süslemişlerdi ama şey vardı böyle pis bir kasveti vardı. Büyük bir masa vardı böyle masayı görsen masa ne kadar büyüktü ya şöyle acayip parlayan bir masa. Sandalyeler bir tuhaftı böyle değişikti. Ama papaz var ya papazı şu an görsem tanırım. Böyle pis bir sakalı vardı. Şöyle bir sakal vardı. Uzun böyle aşağıya doğru. Yaşlıydı. Bayağı yaşlıydı. 80 yaşlarında vardı. Burada 3 kişi vardı. Bunlar şu an sabaha kadar toplantı yapacaklar. Şu an saat büyük ihtimal saat yani 1 vardır. 1, 2 var mı saat? Saat. Saate baksana 2 mi? 2.34. 2.34. Demek ki öyle. Sabaha kadar yapacaklar. Şu an izin istedikleri zaman bana haberi gelecek. Çıkış izni istedikleri zaman. O sıra bunlar kilitli kalacak orada. Eğer kilitli kalırsa bu tarafta oturan, şurada oturan, neredeydi ya? Masanın, bakın masa şöyle ya. Papaz mı? Papaz buradaydı. Şurada oturan kesin papazı öldürür çünkü şöyle bir şey var. Oradaki acayip öfkelenmişti. Senin yüzünden işte şöyle şeyler oldu, bir şeyler söyledi. Ben orada anlattım değil mi? Anlattıklarımı duydun mu? Papazın anlattıklarını söylüyordum. Papaza bir şey karşı falan geliyordu. Ha, papaz ha. Hepsini söyledim değil mi ben orada? Evet. Tamam. Şimdi onlar papazla beraber orada bir şeyi söyledi. Boyutta kalan o 3 büyücü var ya, onlar şu an hastanedeymiş. Yatağa bağlamışız onlar diyor. Sonları aynı onlar gibi olacak. Papaz efendi, oyunun buraya kadarmış demek. Burada yapacağımı yaptım. Poyraz, şuraya bir baksana. Orada sanki bir şey var. Manipüle edilmeye mi geldi acaba? 41. davetli. 41. davetli. La ilahe illallah. 41. davetli şu an burada olması lazım. Çünkü ben orada onu gördüm. Acaba 41. davetli gelmedi. Ne oldu ki? 41. davetli bana rehberlik yapacaktı. Sadece yeri gösterdi. Kendi gelemedi. Kendi gelemedi. Poyraz, tekrar boyuta gireceğim. Çok önemli bir şey var aslında. Tekrar boyuta gireceğim. Orada onların kilitli kalacağını aslında görmek istiyorum. Haberi gelmeyecek mi Ömer abi? Haberi gelecek de benim orada sanki bir şey unuttum ben orada ya. Ben orada bir şey unuttum. Masanın üstünde bir şey unuttum. Kılıç vardı, kağıt vardı. Masanın üstünde kağıt vardı. Kağıt kaftanımın cebinde. Peki kılıç?
Kılıcı masaya koydun Ömer abi. Bir şey verdi ona. Bir şeyler verdi. Kılıcı masanın üstüne koydum. Bunlar bir şeyler daha konuşacak Poyraz. Ben hemen boyuta giriyorum. Acaba orada çıkabilir mi? Tam şeyin orada. Locada. Boyutta buradan mı çıktım? Tekrar giriyorum Poyraz. Bakalım locada çıkacak mıyız? Poyraz. Locadayım. Ama bayraklar değişmiş. Bunlar kırmızıydı. Şu an mavi olmuş hepsi. Üstünde de örümcek resimleri var böyle siyah siyah. Bunlar daha gelmemiş. Bak masa burada. Kılıç da burada. Ben bu kılıcı alayım. Gelene sallayayım bence. He? Ömer abi gerek yok. Burada bir şey olacak. Burada daha önemli bir şey olacak. Burada bir şey olacak. Bu ne? Bir küçük bir sandık gibi bir şey. Küçük bir içinde bir şeyler var böyle toprak gibi. Geliyorlar. Papaz geldi. Oturdu. Diğerleri geldi. Oturdular. Poyraz iyi ki gelmişim. Evet efendiler. Sanırım fikriniz değişmedi. Sizinle konuştuğum gibi bana güvenin. Ve beni destekleyin. Eğer ben başınızdan gidersem siz hiçbir şey yapamazsınız. Buradaki ayağa. Sen kendini ne sanıyorsun? Çok tek Ömer abi. Ha? Sen gidersen biz her şeyi yapabiliriz. Senin yaptığın sadece beceriksizlik. Poyraz, bunlar biraz daha boyutta kalsa birbirine vuracak. Papaz, seni bir daha uyardım. Tekrar uyaracağım. Eğer böyle konuşmaya devam edersen gözünün yaşına bakmayacağım. Buraya ittifakımızı güçlendirmek için geldik. Kavga etmek için gelmedik. Peki, boyutun anahtarlarından birini bize verirsen, papaza diyor. Biz o zaman seninle işbirliği yaparız. Poyraz 3 tane anahtar var, 3'ü de bende. Ben boyut anahtarlarını en yakın dostumdan alacağım. Birini size, biri bende, diğerini ise locada bırakacağız. Kendi kendilerine gelin gibi oluyorlar. Eğer öyle yaparsan anlaşmayı sağlarız. Şu var ya şu, burada oturan. Çok fena. Biraz da akıllı. Ama var ya papaz kurnaza. Papaz cebinden bir şey çıkardı. Şöyle iç cebinden. Elmas gibi bir şey. Bunu kutsal saydığımız kasenin içine bırakacağız. Bütün gücümüzü buradan alacağız. Bu kasedeki güç ordulara güç verecek. Metafizik saldırıyı her zamankinden daha büyük yapacağız. Bu saldırı sadece bir bölgeye değil,
dünyanın her yerine yapılacak. Sade şepse, keçi kanı, domuz kanı ve kurbağa kanı gerekiyor. Bunları ise boyuttan çıkıp getirebilirim. Yalnız şu an değil. Şu ayak altı. Bunları söyleyeceğini biliyorum. Ve tahmin ettiğim gibi bunları ben getirdim. Muşun diye birine seslendi. Poyraz. Kambur biri geliyor. Böyle seke seke. Geldi. Elinde bir kavanoz. Şöyle bir kavanoz. Kavanoz mu, fanus mu, böyle bir şey. Vazo gibi. İçinde kan var. Getirdi, buna verdi. Senin beceriksiz olduğunu bildiğim için bunu ben getirdim. Poyraz, ben var ya, çok iyi yapmışım buraya tekrar girmekle. Yalnız var ya, gözlerim acayip yanıyor. Papaz hiç sesini çıkarmadı, bak gördün mü? Bugünkü toplantının başkanı sen olmalıydın. Ama böyle konuşmaya devam edersen bu kanı sana içiririm. Buraya gene karışacak gibi. Poyraz, bunlar burada konuşuyorlar. Ben bunları buraya kilitlersem ne olacak biliyor musun? Bunlar burada kalacak, planları boşa çıkacak. İstediği kadar plan yapsınlar. Artık onlar da, oradakiler de, şurada oturanlar da burada kalacağına göre. Poyraz, şöyle bir koridor var. Büyük bir koridor. Şunların gittiği yere bir gideyim. Burada kütüphane var. Her yerde kitaplar var. Ben en iyisi boyuttan çıkayım. Boyuttan çıkıyorum. Poyraz, gel. Bak, şimdi bunlar büyük bir plan içindeler. Bu planı bozacağız. Öncelikle boyutun kapısını kilitleyeceğim. Önce çıkmayacak bunlar. Şimdi düşündükleri şey şu. Orduları çoğaltmayı düşünüyorlar ama papaz güç kaybetmiş. Papaz biraz da itibar kaybetmiş. Onları kandırmaya çalışıyor. Bu sabaha kadar sürecek gibi. Bir kan getirdiler, herhalde bir büyü yapacaklar. Bu büyüyü ne yapacaklar biliyor musun? Beni tanımıyorlar. Onlara karşı şöyle diyor. Diyor ki işte benim tanıdığım bir dostumdur, anahtar ona verildi. Antom'un verdiği anahtar. Ben halbuki tanımıyorum, yalan söylüyor. Papaz şu an benim kim olduğumu araştırıyor. Benim kim olduğumu bulmadan ben onu kilitleyeceğim. Yani bulsa da sıkıntı değil aslında. Ama şöyle, onları kilitledikten sonra boyutta kalacaklar ve güç bizim elimizde olacak. İstediğim gibi bunların ordularına müdahale edeceğim. Ordularına müdahale edeceğim ve bunlar her türlü metafizik saldırıyı artık yapamayacak. Şunların yaptığı şeye bak. Bugün haberimiz olmasaydı bu toplantı olacaktı. Kim bilir neler yapacaktı. Baksana, benim peşime düşmüşler, haberim yok. Ama işin şöyle bir tarafı var. Beni tanımıyorlar. Tanımamaları bizim biraz şansımıza. Poyraz, 41. davette sanki orada ya. Gözü görüyor musun bir şey? Gelsene bir. Şöyle bir dur.
Burada koruyucu ayet var. Kapatayım da. Bence 41. davetli geldi ama geldiği için sanki görülmüyor. Şöyle gel. Poyraz, hemen çalışmalara başlayalım. Arkadaşlar hemen çalışmalara başlayacağım. Onları orada kitlemek için, oradan çıkmamaları için boyut anahtarlarını kilitli tutacağım. Boyut kapısı orada kapalı kalacak. Bakalım bunların peşine başka birileri geçecek mi? Başka birileri ulaşmaya çalışabilecek mi? Başka birileri bunları çıkarabilecek mi? Bunun için yardımcılarımdan yardım alacağım. Yardımcılarımdan daha doğrusu böyle bir beraber çalışma yapacağız. Aruhan gizli bir şekilde Aruhan'ın kılığında geldiler. Daha önce bireysel davette Aruhan'la görüşüyordum. Aynı Aruhan'ın şeklinde geldi. Yanında da 3 tane büyücü vardı. Bunları daha önce bana haber vermeseydi 40. davette ben Aruhan'ı gerçek zannedecektim ve adımı, her şeyimi Aruhan öyle bir şeyler sordu ki bana, yani Aruhan'ın kılığında gelen kişi her şeyler öyle bir şeyler sordu ki ben yani her şeyi söyleseydim papaz şu an her şeyi biliyordu. 40. davetlerinin söyledikleri çok işimize yaradı. Şimdi yeni çalışmalara başlayacağım ve videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.